Selamlar. Bugün size parayla ilgili bolluk ve bereketi kendimize çekmeyi olumlu etkileyecek olan bir hap bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi nedir bu bilgi? Nasıl kendimize parayı çekebiliriz ki gibi sorular soruyorsunuz eminim. Hemen size bunların cevaplarını vereyim. Evet, kendi doğum bilgilerimizle hesapladığımız ve adına da finans şifresi dediğimiz bu rakamlar bize parayı çekebilir sevgili arkadaşlar. Bulacağımız sayı 4 rakamdan oluşuyor ve bu sayıyı gündelik hayatımızda kolaylıkla kullanabiliriz. Özellikle de cüzdanımızın içine koyarsak, burada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi her şeyin olduğu gibi renklerin de bir frekansı var ve en yüksek frekansa sahip renk mor renktir. Cüzdanınıza mor renk seçerseniz veya içine yazacağınız kağıdı mor seçebilirsiniz veya yazacağınız kalemi mor renk seçebilirsiniz. Ayrıca gündelik hayatınızda başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Telefon şifresi yapabilirsiniz, banka, bilgisayar şifresi yapabilirsiniz. Onlar 6 haneli. Hani bu 4 rakamı, diğer 2 rakamı kendiniz belirleyerek değişik rakam ve sembollerle bu şifrelerin içerisinde bu finans şifresini de kullanabilirsiniz hayatınızda. Şimdi bu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız bunu da açıklamak isterim. Kuantum düşünce sistemine göre evrendeki her şey bir titreşim, enerji ve frekanstan oluşmaktadır. Her şeyin olduğu gibi tabii ki de sayıların da, renklerin de, bizim istediklerimizin de bir frekansı, titreşimi ve enerjisi var. Kendimizin frekansı ile sayıların, renklerin, istediklerimizin frekansının aynı seviyede olduğu zaman neden olumlu olmasın ki? Çünkü kuantum düşünce sistemine göre temel kural bir şeyin olması için aynı frekans seviyesinde olması gerekir. Önemli olan burada enerjilerin uyumlanması. Bizim istediklerimizin gerçekleşmesi için kendi frekansımızı öğrenmemiz gerekir ve bu konuyla ilgili detayları birazdan finans şifresini hesaplamayı anlattıktan sonra size detaylı bir şekilde aktaracağım. Şimdi bize özel olan finans şifresini nasıl hesaplayacağınızı anlatayım size. 4 rakamdan oluşuyor demiştik ve kendi doğum tarihi bilgilerimizle hesaplayacağız. Birinci sayı doğum günümüzdeki rakamların toplanıp sadeleşmesiyle çıkan sayıdır. Örneğin 29'unda doğan bir kişinin ilk finans şifresinin sayısı 2 artı 9, 11 çıkar. Ama tek sayı bulmamız gerekiyor, sadeleştirmemiz gerekiyor. Yani 1 artı 1, 2'yi buluruz. Yani birinci finans şifresindeki sayı 2'dir. İkinci sayıda doğum ayımızdaki rakamların toplanmasıyla bulunur. Örneğin Aralık ayında doğan bir kişinin ikinci finans şifresi 1 artı 2, 3'tür. Şimdi üçüncü sayımıza geçelim. Bu da doğum tarihimizdeki rakamların toplanmasıyla bulunur ve sadeleşmesiyle tek sayıya indirmemiz gerekiyor çünkü her zaman. Örneğin 1979 tarihinde doğan bir kişinin 3. finans şifresi 1 artı 9 artı 7 artı 9 eşittir 26 çıkar. 26'yı da sadeleştirdiğimizde 2 artı 6, 8 olur 3. finans şifresindeki sayı. 4. finans şifresindeki sayıyı da doğum günü, doğum ayı ve doğum tarihini komple toplayarak bulduğumuz, sadeleştirerek bulduğumuz rakamdır. Örneğin 15 Nisan 2010 tarihinde doğan bir kişinin 4. finans şifresindeki sayı 1 artı 5 artı 4 artı 2 artı 0 artı 2 artı 0 eşittir 11 çıkar. Sadeleştirdiğimiz zaman da 1 ve 1'in toplamı 2 olur. Şimdi bulduğumuz sayıları toparlayalım. Birincisi 2, ikincisi 3, üçüncüsü 8 ve dördüncüsü 2 olarak bulduk. Yani 2382 sayıları bu kişinin finans şifresi oluyor. Tabii ben burada sadeleşmeyi göstermek amaçlı farklı farklı tarihler size gösterdim. Sadece kendi doğum bilgilerinize göre hesaplayarak bulacaksınız finans şifresini. Bu bulduğumuz sayı parayla ilgili her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Her şeyin bir enerjisi, bir frekansı
olduğunu söyledik. Yani bu bulduğumuz sayının da bir enerjisi ve frekansı var ve bizim de bir enerjimiz, bir frekansımız var. Bolluk bereketin bize kolaylıkla gelebilmesi için temel bir kural var. Bu da aynı frekansta olmak. Elbette ki bu sadece para için değil, hayatımızda istediğimiz her şey için geçerlidir. Frekansımız, titreşimimiz ve enerjimiz ne kadar yüksekse her konuda istediğimiz, isteklerimiz kolaylıkla gerçekleşir. Peki bizim kendimizin frekansı ve enerjisi nasıl? İşte en önemli konu bu arkadaşlar. Yani istediğimiz kadar bolluk, bereket isteyelim, hatta ritüeller yapalım, dilekler dileyelim, kırmızı kurdaleler bağlayalım. Eğer bizim kendi enerjimiz, frekansımız ve titreşimimiz düşükse bunların hepsi havada kalır. O an, sadece o an yaparken bizi rahatlatır ve umutlandırır. Hep bir kısır döngü içinde yaşarız. Çabalarız, hatta çok fazla çalışırız ama istediğimiz şekilde bolluk, bereket hayatımızda olmaz. Yani az önce hesapladığımız finans şifresini kullanır kullanmaz bana para gelecek, o zengin olacağım gibi bir durum söz konusu değil tabii ki. Eğer tabii frekansınız yüksekse olumlu bir etkisi de olur. Şimdi frekansınızın yüksek olmasının da temel kuralı bilinçaltımızın tertemiz olmasıdır. Bilinçaltımızdaki korku ve kaygılar ve düşük frekanslı duygu ve düşünceler bizim isteklerimizin gerçekleşmesini engelliyor. Biz bilinçli olarak yüksek sesle istediklerimizi, yapacaklarımızı desek de bilinçaltımızdaki bunların olmasını engelliyor. Peki kendi frekansının, enerjinin, titreşiminin nasıl olduğunu ve düşükse nasıl yükseltebilirim, bilinçaltımdakileri nasıl öğrenebilirim, yok edebilirim, temizleyebilirim, düzeltebilirimin cevabı kendi kişisel doğum haritalarınızda saklıdır arkadaşlar. Çünkü bir kişinin doğum haritası kişisel özellikleri, yetenekleri, duyguları, nasıl sevdiği, nasıl iletişim kurduğu, eylemlerini nasıl gösterdiği, hangi meslekte başarılı olabileceği gibi konuların dışında bilinçaltını, karmalarını, karmadan getirdiği konuları ve bu karmada sınıfta kaldığı bu hayatta tekrardan deneyimleyeceği sınavlarını, aileden, köklerinden, anneden gelen travmaları, yaraları, korkularını, kaygılarını, bunları hepsini gösterir sevgili arkadaşlar bir doğum haritası. Biz ilk önce bilinçaltımızı, karmamızı öğrenip bunları çözer ve kendimizde düzeltmemiz gerekenleri değiştirir, dönüştürürsek ki bunları doğum haritasında öğrenmemiz, yapmamız mümkün. Çünkü bunları gösteren bir sürü gösterge var. Eğer haritanız kendi kendini şifa bulma, çözme yetisi, bilgisi veriyorsa bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama zorlu bir haritaya sahipseniz o zaman bilinçaltı temizleme uzmanları ile yol alabilirsiniz. Bilinçaltınız temizlendikten sonra ki aşamada yapacağınız ve size de analizde aktaracağım olumlamalarla her konuda bolluk ve bereketi hayatınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü tüm bunları yaptığımızda istediğimiz her konunun frekansıyla kendi frekansımız aynı seviyede olacak ve böylelikle istediklerimizi kolaylıkla tezahür edebileceksiniz. Tüm bunları uyguladıktan sonra bir de bugün sizinle paylaştığım finans şifresini de kullanırsanız çok daha hızlı bir şekilde etkisi olacaktır. Eğer siz de hayatınıza bolluk ve bereketin gelmesini istiyorsanız, hayatınızdaki ikili ilişkilerde, iş hayatında, kariyerinizdeki tıkanıklıkları yok etmek istiyorsanız doğum haritanızı analiz ettirerek ilk adımı atabilirsiniz. Analizle ilgili detayları öğrenmek isterseniz videonun açıklama kısmına yazdığım mail adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda başka bir hap bilgi paylaşacağım sizinle bereket ve bollukla ilgili. Kaçırmamak için beni takipte kalın ama dediğim gibi bu bilgilerin elbette ki etkisi var ama öncelikle harita analiziyle kendini ve bilinçaltını öğrenmek, tanımak ve çözmek. Hepinize bolluk ve bereketin olduğu günler dilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.